Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola çıkıyor. Merhaba sevgili izleyiciler. Van Gölü çevresinde geçen hafta başlattığımız lezzet durakları yolculuğuna bu haftada devam ediyoruz. İlk durağımızda Bitlis var. Bitlis deyince akla gelen ilk yemek büryan. Büryan etin en yalın ve en lezzetli hali. Görünce bana hak vereceksiniz. Bitlis'ten sonra tekrar Van Gölü'nün kıyısına dönüp lezzet durakları keşfimizi sürdüreceğiz. Yolculuğumuz Bitlis'ten başlıyor. Bu haftada yine bol bol ağzınız sulanacak ve bol bol yutkunacaksınız. Bitlis'e gelince büryan yemeden gitmek olmaz. Büryan denince de Bitlis'te ilk akla gelen adres Büryancı Azmi. Çünkü Büryancı Azmi'de tam 115 yıldan beri büryan pişiyor. Dededen oğula, oğuldan çocuğa. Azmi Bey şimdi 4. kuşak temsilcisi. Büryan nasıl yapılıyor? Ona gelelim. Büryan Bitlis'in muhteşem bir yemeği. Bunun tadını yiyenler asla bir daha unutmuyorlar. Büryan 1 yaşını doldurmamış erkek keçiden yapılıyor. Keçi kesilip temizlendikten sonra iyice yıkanıyor. Yıkandıktan sonra kaya tuzuyla ovuluyor. Daha sonra da dükkanın ortasındaki yine 115 yaşında olan kuyuya sarkıtılıyor. Kuyunun dibinde 2 tane büyük kazan var. Bu kazanların içi su ile dolu. Keçiler bu suya temas etmeyecek şekilde askıya asılıyorlar. Sonra kapak kapatılıyor. Kapağın üstü iyice çamurla sıvanıyor. Bu çamurla sıvanmasının nedeni hava almaması lazım. Çünkü büryanın içinde çeper denen meşe ağacının ince dalları yakılıyor. Bunun nedeni de bu dallar çabuk alev alıyor. Çabuk alev alınca da fırının etrafındaki taşlar çabuk kızıyor. Kazanın içindeki sular bu çeperlerin verdiği ısıyla buharlaşıyor. O buharlar eti bir güzel pişiriyor ve kızartıyor. 2-3 saat yaklaşık bu kuyuda kalıyor etler. Kuyunun kapağı açılıp keçiler dışarı çıkartıldığında ortaya muhteşem, lezzetli bir yemek çıkıyor. Büryan evvelden taze üzümle birlikte yenirmiş. Büryan yemeye gelenler yanlarında bir salkımda üzüm getirirlermiş. O üzüm de yörenin çekirdeksiz tatlı üzümü. Bu üzümün tadıyla büryanın yağlı eti damakta birleşince ortaya muhteşem bir tat geliyor. Eğer yolunuz Bitlis'e düşerse Büryancı Azmi'ye uğrayıp bu muhteşem büryanın tadına bakmayı aman ihmal etmeyin. İhmal ederseniz pişman olursunuz.
Azmi Usta'nın büryan kebabı gerçekten damak çatlatan cinstendi. Selçuklu'nun Anadolu'ya giriş kapısı olan Ahlat, tarihi eserleri, tarihi mezarlıkları, köprüleriyle ve doğa güzellikleriyle Van Gölü çevresinin en güzel ilçelerinden bir tanesi. Burayı mutlaka gezi programınıza almanız gerekir. Ahlat'ın lezzetleri de saymakla tükenmez. Ama maalesef ki bu muhteşem yemekleri yiyebileceğiniz lezzet durağının sayısı pek fazla değil. Eğer yolunuz Ahlat'a düşerse Van Gölü Restoran gönül rahatlığıyla yemek yiyebileceğiniz bir lezzet durağı. Buranın menüsü daha çok pide çeşitleri, döner, tencere yemekleri, kebaplardan oluşuyor. Ama Ahlat'ın özel bir yemeği var. Çok basit bir yemek, kavurma. İnsanın damağını çatlatacak kadar lezzetli. Kavurmanın nasıl yapıldığına gelince, dediğim ya size çok basit bir yemek. Dana etinden yapılıyor. Dana eti küçük kuşbaşı doğranıyor. Doğrandıktan sonra tencerenin içinde zeytinyağıyla bir miktar kavruluyor. Daha sonra yine kuşbaşı doğranmış soğan ilave ediliyor. Soğanla biraz bir iki çevrildikten sonra kapağı kapatılıyor ve pişmeye bırakılıyor. Bu pişme süresi 4-5 saat sürüyor. Yavaş yavaş pişiyor. Ve bu kadar, içine başka hiçbir şey konmuyor. Yani ne tuz, ne baharat, ne su, ne domates. Bu pişme süresi bittikten sonra ortaya muhteşem bir yemek çıkıyor. İsterseniz bunu patates kızartmasıyla da yiyebilirsiniz. Patates kızartmasını tavsiye ediyorum çünkü Türkiye'nin en lezzetli patatesi de Ahlat'ta yetişiyor. Mutlaka yolunuzu düşürün, Van Gölü restoranda kavurmanın tadına bakın. Afiyet olsun. Ahlat kavurması öylesine lezzetli ki onu anlatacak kelime bulamadım. Erciş'in önemli lezzet duraklarından bir tanesi de Ali Baba'nın lokantası. Ali Baba'nın lokantası için adres vermeye gerek yok. Çünkü Erciş'te 7'den 70'e
Kime sorarsanız size hemen Ali Baba'nın lokantasını gösterecektir. Yörede bu kadar ünlü. Ali Baba'da işler sabahın çok erkeninde başlıyor. Önce kahvaltı faslı var. Yörede bildiğiniz gibi kahvaltı çok önemli. Kahvaltıda cacık, bu sarımsak ve yeşil biberle yapılan özel bir peynir. Yöre peynirleri, zeytin, katı yumurta ve yörenin nefis balı servis ediliyor. Eğer bu tür kahvaltıyı tercih etmeyip çorba içeceğim derseniz buranın paçası ve mercimek çorbası da dillere destan. Ama paça için biraz erken davranmanız lazım çünkü 6.30-7'de paça tamamen bitiyor. Mercimek çorbası ise akşama kadar ocakta kaynıyor. Tadı muhteşem. Ali Baba'nın esas meşhur yemeği ise İspir'in şeker fasulyesinden yapılan kuru fasulye yemeği. Kuru fasulyenin tadı dillere destan. Kime sorsanız kuru fasulyeyi nerede yerim diye bütün parmaklar size Ali Baba lokantasını işaret edecektir. Bundan emin olun. Kuru fasulyenin yanı sıra tabii ki kavurması da meşhur, sütlacı da meşhur, pilavı da meşhur. 24 saat önceden dinlendirilen etlerle takılan yaprak döneri de meşhur. Eğer yolunuz Erciş'e düşerse mutlaka Ali Baba lokantasına gidip bu muhteşem kuru fasulyenin tadına bakmanızı öneriyorum. Ali Baba'nın kuru fasulyesi gerçekten de muhteşem. Mutlaka tadına bakın. Eğer günün birinde yolunuz Erciş'e düşecek olursa ve karnınız acıkırsa nerede yemek yiyeceğinizi bana sorarsanız ben de size otantik mantı evini tavsiye ederim. Tabii ki birçok yiyecek lokanta, restoran var ama benim tercihim otantik mantı evi. Burası iki bayanın ortaklaşa işlettikleri şirin küçük bir lezzet durağı. Buranın mutfağı kadınlara emanet. Onun içinde pişen yemeklerin hepsi birbirinden lezzetli. Ama bir tanesi var ki o ön plana çıkıyor. O da yörenin sevilen yemeklerinden bir tanesi olan yahni köftesi. Yahni köftesi daha çok bayram sabahları bütün evlerde pişen bir yemek. Nasıl yapıldığına gelince dilim döndüğünce size anlatmaya çalışayım. Koyun kıyması ince bulgurla bir güzel yoğruluyor. Onun içine tuz, reyhan ve soğan da tabii ki katılıyor. Bu karışım iyice yoğrulduktan sonra küçük toplar halindeki köftelere dönüştürülüyor. Daha sonra bir tencereye bir gece önceden haşlanmış koyun gerdan eti, bir miktarda margarin konuyor. O koyun gerdan etinin ısınıncaya kadar, margarinin eriyinceye kadar karıştırılıyor. Daha sonra buna birkaç kaşık salça ilave ediliyor. Salça ilave edildikten sonra suyu konuyor, kafi miktarda suyu konuyor. Su kaynadıktan sonra köfteler ilave ediliyor. Köfteleri koyduktan sonra bu yemeğin üstüne ya ekşi pestil veyahut da ekşi erik, haşlanmış ekşi erik koyuyorsunuz. Bu ekşi erik yahut da ekşi pestil bu etlere muhteşem bir
tad veriyor. O ekşi pestil ve ekşi eriği koyduktan sonra kapağı kapatıyorsunuz. Yarım saat kadar pişiyor ve ortaya muhteşem bir yemek çıkıyor. Bunu mutlaka Erciş'e yolunuz düşerse tabii ki mutlaka otantik mantı evine gelip bu muhteşem yemeğin tadına bakınız. Benden söylemesi. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam edecek. Yolüstü lezzet durakları Knorr'la yola devam ediyor. Kuru reyhan ile ekşi erik yahni köftesine muhteşem bir tat katmış. Ercişler damaklarının tadını biliyor. Van Gölü çevresindeki lezzet durakları keşif gezimizin ikinci haftasında Bitlis'te müthiş bir büryan ziyafeti çektim. Kuyuda pişen keçi eti adeta damağımı çatlattı. Yapılması çok kolay, malzemesi çok yalın olan kavurma saygı duyulacak bir lezzetteydi. Erciş'te ise reyhan ve ekşi erikle tadlandırılan yahni köftesi aklımı başımdan aldı. Eğer bunca yemek sağlığımı etkilemezse lezzet durakları gezimiz haftaya da devam edecek. Sizi de beklerim. Yolüstü lezzet durakları gelecek programda da Knorr'la yola devam edecek.